Yakın bir zamanda hepinizin de bildiği gibi 2024'ün son günlerinde Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı. Bu arada size diziyle alakalı bir dedikodu vereceğim. Bunu da şans eseri internette gezinirken buldum. Şimdi geldik beni en çok rahatsız eden olaya. Zaten dizide de nefret etmiştim bu adamdan. Gerçekte de iğrenç bir adammış. Nasıl başarıyorsa, nasıl bir güç varsa adamın elinde. Adam sendelemiyor ya. Böyle bir görseli paylaşmak için. Çok affedersiniz ama geri zekalı olmak gerekiyor. Şimdi söyleyeceğim şey biraz can sıkıcı. Umuyorum rahatsız olmazsınız. Haliyle siz de benim en çok skandal videolarımı sevdiğiniz için bu konuyu es geçmek olmaz diye düşündüm. Böyle şeylere bulaşmasaydın da yıllar sonra gelmiş o popülaritenin tadını çıkarsaydın. Hatta o dönemler bu olaylar T.O.P intihar etti, intihar etmeyi denedi gibi haberlerle ortaya çıkmıştı. İnsan gerçekten duyduğunu anlamakta zorlanıyor. İnanılmaz rakamlar bunlar. Ama gerçek hayatta böyle bir adama maruz kaldığınızı düşünsenize, kafayı yersiniz. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta gördüğünüz üzere farklı bir içerikle geldim. Yakın bir zamanda hepinizin de bildiği gibi 2024'ün son günlerinde Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra da dizi yine bütün dünyayı kasıp kavurdu. Netflix'in mevcut olduğu 93 ülkenin tamamında bir numaraya oturdu. Fakat gelin görün ki oyuncularının skandalları da bütün bu popülaritenin ardından yeniden gün yüzüne çıktı. Aslında dizinin hem bir hem de 2. sezonunda yer alan önemli oyuncuların bir kısmı ne yazık ki geçmiş zamanda veyahut yakın bir geçmişte ismi kötü haberlerle, gerçekten can sıkıcı skandallarla anıldı. Bir kısmının suçları kesinleşti, bir kısmı da olanlardan aklanmış olsa da Koreliler haliyle bütün bu geçmişlerini bildikleri için Squid Game'in özellikle 2. sezon kadrosuna çok büyük tepkiler gösterdiler. Ama ve lakin tabii ki bütün dünya bunlardan habersiz olduğu için de seve seve büyük bir zevkle bu ünlü dizinin, bu dünyayı ele geçiren dizinin 2. sezonunu da izlemiş oldular. Ben de izledim hemen çıkar çıkmaz ve birçok kişinin aksine de 2. sezonun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok keyifliydi bence. Hele bir de oyunları değiştirmiş olmaları bence çok güzel bir olaydı. Çünkü ilk oyunları tekrarlamış olsalardı bence sıkılırdık ama farklı oyunlar izliyor olunca ben bayağı büyük bir heyecanla ve bayağı gerilerek izledim. Tabii ki çok net bir şekilde, keskin bir şekilde yarım bıraktılar 2. sezonu ki 3. sezonu 4 gözle bekleyelim diye. Neyse ki arayı çok fazla açmayacaklarmış. Yanlış hatırlamıyorsam 2025'in Haziran ayında da 3. sezonu yayınlamaları bekleniyor. Şimdi ben hemen o isimleri geçeceğim ama geçmeden önce de diziyle alakalı kısa bir bilgi vereceğim. 11 günde Squid Game'in 2. sezonu 126.2 milyon izlenmeye ulaşmış sevgili dostlar ki bu bir de sadece Netflix'te izleyenler. Bunu bir de kaçak yoldan izleyenleri düşünürseniz bence bu sayı bayağı korkunç bir rakamlara ulaşacak. Dizinin 2. sezonu yayınlandıktan sonra en çok izlenen diziler listesinde Netflix'te 7. sıradaymış ve kısa bir sürede 2. sıraya yükseldiğini söylüyorlar. İlk sıradaki diziyi de söyleyeyim. Squid Game'in ilk sezonu zaten. 1 ve 2'de şu an sadece Squid Game var. Üstelik diyorlar ki ilk sezon 91 günde 265.2 milyon izlenmeye ulaşmıştı. İkinci sezon daha 11 günde bunun yarısı gibi bir rakama ulaştı. O yüzden muhtemelen ilk sezonunda başarısını geçerek bayağı korkunç bir rakama ulaşacak 2. sezon izlenmesi. Ve başta da bu bilgiyi vermiştim zaten. Netflix'in mevcut olduğu 93 ülkenin tamamında da bir numarada şu anda Squid Game. Korkunç bir başarı ya. İnanılmaz bir şey yani. Şu an adamın kendisi de zaten bence ilk sezonda şoka girdi. 2. sezonda da artık bu beklentiye girmiş oldukları için belki o kadar şaşırmayacaklardır ama insan gerçekten duyduğunu anlamakta zorlanıyor. İnanılmaz rakamlar bunlar ve bir yandan da özenmiyor değilim gerçekten. Neyse efendim, tabii ki de bu oyuncular dediğimiz gibi arka arkaya bazı skandallara karışmıştı. Haliyle siz de benim en çok skandal videolarımı sevdiğiniz için bu konuyu es geçmek olmaz diye düşündüm. Bir de benim ağzımdan dinleyin bu oyuncuların skandallarını diye düşündüm. Videoya geçeceğim ama öncesinde çok kısa bir şey söylemek istiyorum hemen. Bundan önce paylaştığım o Ocak ayında yayınlanacak olan Kore dizileri videosunda hype puanı diye bir şeyden bahsetmiştim. Bunu da detaylı olarak nasıl yapıldığını, nasıl o hype puanını verebileceğinizi anlatmıştım. Gerçekten inanılmazsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede, daha 2 günlük bir sürede hype puanlarınız sayesinde o videom YouTube Türkiye'de bu hafta içerisinde yayınlanan videolar arasında en yüksek hype puanını alan 36. videoydu galiba şu anda. Rakam değiştiyse bilmiyorum. Yani
bu videoyu yayınladığımda o rakam ne olacak bilmiyorum ama ben çekerken en azından rakam o şekildeydi. İnanamadım ben gördüğümde. İlk 100'e girmeyi bile beklemiyordum. Bırakın 100'ü, böyle 30'lara gelmiş durumda şu anda. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir destek gösterdiniz bana. Tabii ki bundan sonraki süreçte de yeni yayınlayacağım videolarda da bu hype puanlarınıza ihtiyacım var. Bilmeyenler için tekrardan hemen çok kısa bir anlatacağım. Bu hype puanının sebebi şu: 500 binden az takipçisi olan bazı kanallara YouTube böyle bir imkan tanıyor. Bunu yaptığınızda da hype puanını verdiğinizde de şu oluyor: beni kitlesi olmadığım veyahut beni takip etmeyen, bilmeyen daha fazla insanın önüne düşmemi sağlıyor. Bununla ilgili de herhangi bir maddi karşılık yok. Sadece telefonunuzdan YouTube uygulamasını açıp yorumlar kısmındaki kutucuğu sağa kaydırdığınızda orada hype puanı diye bir şey görüyorsunuz. Ona tıklayıp bir de aşağıda hype puanını gönder gibi bir seçenek var. Ona da tıkladığınızda bana göndermiş oluyorsunuz. Bu arada şu bilgiyi vermeyi unutmuşum geçen hafta. Haftada sadece 3 kere hype puanı verebiliyorsunuz. Farklı videolara da verebilirsiniz. Aynı videoya da verebilirsiniz. Bir de 7 günlük videolara verebiliyorsunuz sadece. Yani benim 7 günden önce paylaşmış olduğum videolara hype puanı veremezsiniz. Ama bundan hemen önceki videoma da verebilirsiniz. Yayınladığımda buna da verebilirsiniz. Ama 7 günü aşmışsa eğer herhangi bir video, onun hype puanı olayı ortadan kalkmış oluyor. Bu bilgiyi geçen hafta unutmuştum. Bu hafta söylemiş oldum. Teşekkür ediyorum tekrar bana o puanlarınızı bol bol verdiğiniz için. O zaman haydi hemen Squid Game'in skandallı oyuncularının olaylarını anlatacağım kısma geçelim. Anlatacağım ilk isim Oh Young-soo. 1. sezonda izledik kendisini. 001 numaralı oyuncuydu. Dizinin en yaşlı karakteriydi ve ilk sezonun yayınlanmasının ardından da o oyuncu da çok büyük bir başarı elde etmişti o yaşında. Fakat ne yazık ki dizinin ardından Kasım 2022'de bir oyuncuya uygunsuz bir şekilde sarıldığı, elini tuttuğu ve yanağını öptüğü gerekçesiyle suçlandı. Bu suçlamanın ardından da 8 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Sonra o hapis cezası 2 yıl ertelendi. Bir de artı olarak cinsel şiddet tedavi programına 40 saat katılma cezası aldı. Bir de bunun yanında 2017 yılında 2 kez cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış. Ama o zamanlar bu suçlamaları reddetmiş. Artık sonuçlar ne oldu bilmiyorum. Mahkemeden ayrılırken de bey amca şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki mahkemenin ve halkın bana verdiği ceza fazlaydı. Ben bu kadarını hak etmedim demiş. Çünkü o dönemlerde çekmiş olduğu yeni birkaç tane daha projesi varmış. Haliyle bu haberlerin ardından da o projelerden çıkartılıyor. Onun sahneleri yeniden çekiliyor falan filan derken bizim adam bayağı ünlü oldum dediği bir dönemde bu haber yüzünden olumsuz bir duruma düşüyor. Yani amcacığım sen de rahat duraydın. Böyle şeylere bulaşmasaydın da yıllar sonra gelmiş o popülaritenin tadını çıkarsaydın. Hem gideceksin, tanımadığın etmediğin bir kadının sarılacaksın, öpeceksin. Sonra da diyeceksin ki bana fazla tepki verdiniz. Ya hadi oradan. Geçiyorum bir diğer isme. Ve geldik 2 sezonunda esas karakteri, ana karakterini canlandıran Lee Jong-jae'ye. O da dizide 456 numaralı oyuncu Song Gi-hun'u canlandırıyordu. Kızına ve hasta annesine bakmak zorunda olan bekar bir babaydı ve maddi zorluklar yaşadığı için, insanlarla başını belaya sokmuş olduğu için oyuna dahil olan bir isimdi. Ve Squid Game ile birlikte çok büyük bir başarı elde etti. Aslında çok eski zamanlardan beri oyuncu olmasına rağmen. Hatta başarısı öyle bir hale geldi ki 2024 yılında Disney Plus'ta The Acolyte isimli bir diziyle Star Wars serisine katılmış oldu. Gelin görün ki onun da çok eski zamanlara dayanan ve gerçekten çok can sıkıcı olan bazı skandalları var. Ne yazık ki çok sayıda alkolle araba kullanma ve 2 farklı saldırı davasından suçlu bulundu Lee Jong-jae. 1999 yılında yan şeritte bir arabaya çarptıktan sonra alkollü bir şekilde araba kullandığı ortaya çıkıyor. Kanındaki alkol oranının %0,222 olduğunu öğreniyorlar ki Güney Kore'deki yasal sınır %0,05. Bu yetmezmiş gibi aynı şekilde 2002'de de alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza yiyor ve her iki olayda da ehliyeti iptal ediliyor. Bir de ne yazık ki oyuncumuzun saldırı vakaları var. İlki 1999'da Seul Cheongdam-dong'daki bir barda gerçekleşiyor. O sırada Lee Jong-jae 4 kişiyle birlikte bir partide alkol kullanıyormuş ve iddiaya göre 30 yaşındaki bir adama arkadaşıyla birlikte bir tartışma nedeniyle saldırıyorlar. Bir de yine bundan sadece bir yıl sonra Busan'da bir gece kulübünün önünde 22 yaşında bir kadını yaraladığı bildiriliyor. Şöyle bir bilgi var. Oyuncu onu ayağıyla sürüklemiş ve tekmelemiş. Bunun sonucunda da kadın birden fazla yara almış. O zamanlar Lee Jong-jae daha 25 yaşında ve polis tarafından gözaltına alınmadan tutuklanmış. Yıllar sonra 2013 yılında Vogue Korea ile yaptığı bir röportajda hayatını kaybeden bir arkadaşıyla alakalı bir açıklama yapıyor, bir yorum yapıyor ve bu yorum yüzünden de insanlar onu homofobik olmakla suçluyor. Açıklaması şöyle: bir süre önce
Ye cennete gitti diyor. Ye dediği arkadaşı. Ona dedim ki eşcinsel olmayı bırakmalısın. Yeterince öyle olmadın mı? Ama kolay olmadı diye saçma sapan bir açıklama yapıyor. Yani öyle bile olsa neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduğu hiçbir fikrim yok. Bir yandan da diyorlar ki bu bahsettiği kişinin bir yönetmen arkadaşı olduğundan şüpheleniliyor demişler. Belki de onunla alakalı bir haber, bir şey çıktı da onun üzerine bir yorum yaptı, bilemiyorum o kısmı da. Sonra insanlar demişler ki tamam ya artık düzeldi, karakteri oturdu, büyüdü. Fakat Lee Jong-jae 2024'te bir dizi prodüksiyon şirketi satın alıyor ve satın almasından kısa bir süre sonra da şirketin CEO'suyla arasında büyük bir anlaşmazlık yaşıyor. Haliyle bütün bu vakalar arka arkaya gelince de Lee Jong-jae'nin karakteriyle alakalı bazı sıkıntılar olduğu ortaya çıkıyor. Daha doğrusu Koreliler de bununla alakalı büyük tepkiler vermişler ama ne kadar tepki verirseniz verin hala aha da bu adamlar dünyanın en ünlü dizisinin başrollerinde oynuyorlar. Önemli karakterlerde oynuyorlar. Kore çok ilginç bir ülke arkadaşlar. Devam ediyorum. Sıradaki ismimiz Lee Byung-hun. O da yine her iki sezonunda ana karakterlerinden bir tanesiydi. Lee Byung-hun'un ünlü popülaritesinin Squid Game'le çok bir alakası yok. Aslında onun öncesinde de çok büyük başarılar elde etmiş bir isim kendisi. Sadece Kore ile de sınırlı kalmadı. Hollywood'a da açıldı. Hatta şimdi bir sinema sanatları ve bilimleri akademisi üyesi olan aktör, yıllık akademi ödüllerinde Oscar sunan ilk Koreli aktör. Oyuncunun bu arada zaten kız arkadaşları, geçmiş ilişkileri falan hep çok sıkıntılıymış. Ve o kadar ünlü isimlerle bir araya gelmiş, o kadar ünlü isimlerle dedikodusu çıkmış ki ben gördüğümde inanamadım. Song Hye Kyo, Han Yo-joo, Kim Tae-ri, daha ismini hatırlayamadığım farklı isimler falan. Zaten bu beyefendinin özel hayatı hep birazcık sıkıntılıymış. Ve Lee Byung-hun Hollywood'da kariyer yaparken ünlü olmayan eski bir kız arkadaşı tarafından aldatılmakla suçlanıyor. Bu kız arkadaşına göre oyuncu onu evlenme vaadiyle kandırıp ona bazı şeyler yaptırmış. Hatta kız diyor ki ben onunla evlenebilmek için kariyerimi bile bir kenara bırakmaya razıydım ama o beni aldattı diyor. Zamanla Lee Byung-hun kadına karşı soğuk davranmaya başlamış. Bir süre sonra hiç tanımıyormuş gibi davranmaya başlamış. Bu olayların ardından da kadın Lee Byung-hun'a 100 milyon won tazminat davası açmış. Sonrasında davanın kapandığını söylüyorlar ama Lee Byung-hun bu olayların üstünü kapatabilmek için de çok büyük paralar harcamak zorunda kaldı diyorlar. Bu son söylediğim şey bir söylenti. Sonra Lee Byung-hun evlendi. Çoluğa çocuğa karıştı. Fakat evlendikten sonra da başını belaya sokmaya devam etti. Karısı Lee Min-jong hamileyken iki genç kadın ünlüyle bir ilişkiye girdiği iddia edildi. Bu haberleri hatırlıyorum. 2014 yıllarında falan bayağı böyle haberler çıkmıştı bu konuyla alakalı. Ben tabii Lee Byung-hun'la hiçbir alakam olmadığı için çok da dikkatimi çekmedi ama tek tük de olsa okuduğumu hatırlıyorum. Bahsedilen bu iki genç kadın ünlü de Glam diye bir grup vardı o zamanlar. Onun bir üyesi Dahi ve model Lee Ji-yeon. Şöyle bir olayı var bunun. Kızlar bir video çekmişler. O videodaki kişinin Lee Byung-hun olduğunu söylüyorlar. Videoda Lee Byung-hun kızlara bazı müstehcen sözler söylüyormuş. Ve sonrasında Ağustos 2014'te bu iki kız Lee Byung-hun'a 5 milyar won şantaj yapıyorlar. Yani diyorlar ki sen bize 5 milyar won verirsen biz bu videoyu yayınlamayız ama yoksa seni rezil rüsva ederiz. Sonra tabii ki her şey medyaya yansıdı, sızdı. Bütün insanlar bu olaylardan haberdar oldu falan. Karısı Lee Min-jong o zamanlar hamileydi dediğimiz gibi annesinin evine gittiği söylendi. Aralarının bozulduğu söylendi. Boşanacaklar mı, boşanmayacaklar mı tartışması oldu. Uzun bir süre sonra Lee Byung-hun'un masum olduğu kanıtlandı ve o iki kadın hapis cezasına çarptırıldı. Fakat yine de Lee Byung-hun'un imajı ciddi bir şekilde yara aldı. Ama onun için güzel olan şey şuydu. Karısı onu affetmeye karar verdi ve yeniden evine döndü. Bütün bunlar yetmemiş gibi Lee Byung-hun'un kumar oynadığı da iddia edilmiş. Bir de 2020'de vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturma açılan sanatçılar listesinde onun da adı yer almış. Bu şekilde Lee Byung-hun'un arka arkaya bir sürü skandalı, bir sürü haberi çıktı. Yine de garip bir şekilde Lee Byung-hun o kadar güçlü ki nasıl başarıyorsa hiç etkilenmedi ya. Adam yine de projelerde çalışmaya devam etti. Yine de büyük işlerde çalışmaya devam etti. Ve garip bir şekilde Kore bu adamı böyle kabul etti. Geçiyorum bir diğer isme. Sıradaki ismimiz ikinci sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Thanos. Yani T.O.P. Dizideki karakteri şöyle, uyuşturucu kullanması sebebiyle mesleğinden emekli olmak zorunda kalan bir rapçi. Kendisini tanıyanlar için bu biraz ironik bir karakterdi. Çünkü T.O.P'nin gerçek hayatta da böyle haberleri çıkmıştı zamanında ve bu yüzden de çok fazla tepki görmüş olduğu için gruptan ayrılmıştı ve işini, rapçi mesleğini bıraktığını açıklamıştı. Sonrasında uzun bir süre sessiz kaldı. Hiçbir şey yapmadı çünkü zaten Kore eğlence sektörü tarafından da kara listeye alınmıştı. Bundan uzun bir süre sonra Squid Game'in ikinci sezonunda sürpriz bir şekilde yer aldı ve bu sayede yeniden ismini her yerde konuşur olduk. T.O.P'nin o zamanlarki çıkan haberlerini kısaca anlatacağım. 2017 yılında askerlik hizmetini polis memuru olarak yaptığı bir dönemde
dönemde kötü şöhretli eski stajyer Han-So-hee ile birlikte esrar içtiği ortaya çıktıktan sonra esrar kullanımı nedeniyle yargılanacağı haberi çıktı. Olaylar sırasında T.O.P. ruhsal bir çöküntü içerisindeymiş ve psikolojik olarak çok kötü bir durumdaymış. Sarhoşken Han-So-hee ile buluşuyor ve tamamen spontan bir şekilde sigara içmeye başlıyorlar. Han-So-hee'nin sigara içme teklifini kabul ettiğini söylüyor. Kızın ona esrar verdiğinden bahsediyor. Sonra tabii yaptıkları ortaya çıkınca da kızla olan bütün ilişkisini bitiriyor, bütün iletişimini kesiyor ve esrar kullanmayı da bıraktı demişler. Haberde yazan bilgi buydu. Bütün bunlar ortaya çıkınca polis görevinden uzaklaştırılıyor demiştim ya, askerdeydi, polis memuru olarak görev yapıyordu. O işten de o görevden de uzaklaştırıldı. Uzaklaştırıldığının duyurulmasından kısa bir süre sonra da polis kışlasında baygın bir şekilde bulunuyor. Bunun da sebebinin zaten normalde de kullandığı bir ilacı aşırı dozda kullanması olduğunu söylüyorlar. Hatta o dönemler bu olaylar T.O.P. intihar etti, intihar etmeyi denedi gibi haberlerle ortaya çıkmıştı. Bayağı bir şaşırmıştık hatta. Hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanede kaldı. Tabii ki insanlar yine, özellikle Koreliler yine bayağı olumsuz yorumlar yaptılar. İşte ölmeyi bile beceremedi falan gibi çok can sıkıcı, kötü yorumlar yaptılar. Bütün bu olayların ardından da haliyle T.O.P. kendini geri çekmeye karar verdi. İşini bıraktığını duyurdu. İşte her şeyden elini eteğini çektiğini açıkladı. Bu olayların sonucu olarak da 2 yıl denetimli serbestlik aldığını söylüyorlar. Daha önceki çalıştığı yerden çıkarıldıktan sonra da yine zorunlu askerlik hizmetini tamamlayabilmesi için de yine bir başka yere sevk etmişler. Oraya transfer olmuş ve orada görevini tamamlamış. Dediğim gibi bir süredir sessiz sakindi. Squid Game'de oynayacağını da aslında birçoğumuz biliyorduk, haberlerde falan yazmıştı. Koreliler çok büyük tepki göstermiş olsa da yine kendisi çıktı, çatır çatır oynadı 2. sezonda. Çok da gıcık bir karakterdi bu arada. Yani insanlar ikiye bölünmüş durumda bu konuda. Ya çok sevdiği insanlar çok sevimli, sempatik dediler, ya çok gıcık oldular. Ben bir tık gıcık olan taraftayım ama bu T.O.P'nin o rolü çok iyi yapmasıyla alakalı bir şey. Hani karakterin kendisinin gıcık olmasıyla alakalı bir şey. Ağzının üstüne vurmalık bir karakterdi yani. Hani tamam, izlemesi keyifli oluyor ama bu şey gibi, Avrupa Yakası'ndaki Burhan gibi. Ben bunu çok düşünürdüm zamanında. Ya tamam, izlemesi çok komik, çok keyifli ama gerçek hayatta böyle bir adama maruz kaldığınızı düşünsenize, kafayı yersiniz. Aynı şey bence o Thanos karakteri için de geçerliydi. Çok tahammül edilemez bir karakterdi çevresindeki insanlar için. Fakat dediğim gibi T.O.P. bunu başarıyla gerçekleştirdi. Çünkü kendisi de aslında artı gıcıklıklarından bahsetmiyorum ama yaşadığı şeyleri de göz önüne alındırınca birazcık benziyor Thanos karakterine. Geçiyorum bir diğer ismi. Geldik yine 2. sezonda izlediğimiz bir karaktere. Sürekli Vihaju'nun karakteriyle takılan, onu adalara sağa sola götüren bir kaptanımız vardı. O Dal-Su'nun canlandırdığı bir karakterdi. O Dal-Su dizinin 2. sezonunda Kaptan Park'ı canlandırdı. Fakat ne yazık ki kendisinin de 2018 yılında arka arkaya cinsel taciz suçlamaları var. O dönemlerde 2018 yıllarında Me Too diye bir hareket başlamıştı bütün dünyada. Gerçi tam başlangıç tarihi 2018 mi bilmiyorum ama Me Too hareketi dediğimiz şey şuydu: zamanında veya yakın bir zamanda cinsel tacize uğramış insanların, o zamanlar konuşmaya cesaret edemeyip korkan insanların bu hareketle birlikte yaşadıklarını açıklaması olayıydı ve o sayede de gerçekten bir sürü mağdur çıkıp işte ben de böyle bir şey yaşadım, benim de böyle bir olay başımdan geçti diye birçok açıklama yapıldı ve o dönemde Oh Dal-Su da bu taciz suçlamalarına adı karışan isim oldu. Bir aktris Oh Dal-Su'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. İlk başta Oh Dal-Su tabii ki bütün bu suçlamaları reddetti fakat JTBC'nin Haber Odası diye bir programında daha fazla mağdur ortaya çıkınca Oh Dal-Su yanlışları yüzünden özür diledi. Oyuncu özür diledikten sonra tabii ki bir süre yine kendini geri çekti. Peki bu oyuncu bu olaylardan dolayı ceza aldı mı? Hayır. Çünkü dava zaman aşımına uğradı. Zaten kadınların bahsettiği mevzu 1990'lı yıllarda gerçekleşmiş. Olaylar daha yeni ortaya çıkmış olduğu için, daha doğrusu 2018 yılında ortaya çıkmış olduğu için davalar zaman aşımına uğradığından dolayı resmi bir soruşturma olmadan kapatılmış. Şimdi geldik beni en çok rahatsız eden olaya. Zaten dizide de nefret etmiştim bu adamdan. Gerçekte de iğrenç bir adammış. Song Yung-chang. Onu da dizide 2. sezonda izledik. Dizide de zaten nefret edilen bir karakter. Her şeye muhalefet, her şeye olumsuz, gıcık bir tip zaten dizide de kendisi. Ve bu oyuncu gerçek hayatta da sevilmiyormuş. Çünkü aslında hüküm giymiş bir cinsel suçlu kendisi. Şimdi söyleyeceğim şey biraz can sıkıcı. Umuyorum rahatsız olmazsınız. Ama bu insanlar bu olayları yaparlarken rahatsız olmuyorlarsa ben niye söylerken rahatsız olayım? Çünkü bu insanların en azından ne yaptıklarını unutturmuyor olmamız gerekiyor. Ben de bilmiyordum. Teşekkür ediyorum. Paylaşan insanlar sayesinde ben de öğrenmiş oldum. 2000 yılında bu adam evli ve bir kız çocuğu babası olmasına rağmen, 42 yaşında olmasına rağmen 16 yaşında bir kızla arabada 2 kez ilişkiye giriyor arkadaşlar. Çok özür diliyorum bu cümleyi kurduğum için. Ve bir de bunun karşılığında kıza $150 para veriyor. Sonra bu olay ortaya çıktıktan sonra bu iğrenç yaratık bir çocuğa fuhuş yaptırma suçlamasıyla tutuklanan ilk ünlü oluyor.
Genelde bu tür vakalar gizli görevde çalışan polisler tarafından ortaya çıkarılırmış. Fakat bu olay, bu adamın yapmış olduğu o iğrenç olay, o küçük çocuğun, yani o olaya karışan kızın kendisine nazik davranan aktörü hatırlamasıyla tespit ediliyor. Ve bu kızın anlattığı şey de onu suçlamada önemli bir faktör haline getiriyor. Mahkemede tabii ki suçlu bulunuyor Song Yung Chang. 10 ay ertelenmiş hapis cezasına, 2 yılda denetimli serbestliğe mahkum ediliyor. Sonra denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmadan önce hapiste sadece zar zor 1 ay falan yatıyor. Dalga geçiyorlar insanlarla gerçekten. Serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle birlikte güya İngilizce öğrenme bahanesiyle Kanada'ya taşınıyor. Orada oyunculuk mesleğini yapmaya devam ediyor. O da işte tiyatrolarda orada burada çalışmaya devam ediyor. Bu arada o iğrenç suçu yüzünden de KBS, NBC, SBS gibi kanallarda da yasaklıymış kendisi. Çünkü diyorlar ki Kore eğlence sektöründe reşit olmayanlara fuhuş yaptırmaktan hüküm giyen ilk ünlü isimmiş bu. Kore'ye döndükten sonra son yıllarda hem dizilerde hem de filmlerde yine bir şekilde rol almaya, görünmeye başlamış. Ne güzel hayat be. Eşek kadar adamsın. Çok affedersin. Çocuğun değil, torunun yaşındaki bir kızla iğrenç bir şey yapıyorsun ve sonrasında da hiçbir ceza almıyorsun. Geliyorsun yine işine kaldığın yerden devam ediyorsun. Ne güzel hayat. Bir diğer isme geçelim. 7. isim Lee Jin-wook. Lee Jin-wook da yine son zamanlarda bayağı önemli dizilerde rol almış bir isim. Dear Harry, Sweet Home, Duna, şimdi bir de Squid Game'in 2. sezonu derken bayağı ön planda bir oyuncu aslında. Fakat ne yazık ki onun da birkaç yıl önce bir tecavüz davasına adı karışmış. 2016 yılında Lee Jin-wook bir kadın arkadaşının evine gidiyor. Onun da eve gitmesinin bahanesi olarak da işte evin perdesini mi takacak diyor, panjurunu mu takacak, öyle bir şey söylüyorlar. Saçma sapan bir sebep. Ve orada kadın arkadaşıyla bir şeyler yaşıyorlar. Sonrasında aradan biraz zaman geçtikten sonra kadın o gün tecavüze uğradığını söyleyerek oyuncuyu dava ediyor. Fakat mahkeme sunulan deliller yüzünden olayın bir tecavüz değil, iki tarafın da rızası olduğuna karar veriyor. Bunun da sebebi şu: o gün oyuncu Lee Jin-wook kadının evine gittiğinde kadının evinde duş alıyor. Yetmiyor, bir de kadın buna temiz bir kıyafet veriyor. Bu olanlarda işte o kıyafeti falan da delil olarak galiba sunuyorlar. Bu olanlar yüzünden de mahkeme kadının da bu olayda rızası olduğuna karar veriyor. Sonra tabii suçlamalardan aklanınca bu kez oyuncu o kadına dava açıyor. 2017 yılında kadın da suçsuz bulunuyor. Sonra Lee Jin-wook buna itiraz ederek bir daha dava açıyor ve 2018'de kadın 8 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Bu olay böyle sonuçlanmış. Bilemiyorum, yani kadının iftira attığını, böyle bir şeyin yaşanmadığını, en azından rızası olmadan yaşanmadığını söylemişler. O yüzden de Lee Jin-wook'un aslında bir tecavüz suçlusu olmadığı söyleniyor. Bütün bu olanlardan da aklandığı için. Ama tabii ki adınız bir kez böyle bir şeye karıştığında onunla anılmaya devam ediyorsunuz hayatınız boyunca. Ve Lee Jin-wook da Squid Game'in 2. sezonunda yer alıp dikkatleri çeken, tepki çeken isimlerden bir tanesiydi. Gelelim son isme. O da Park Song-hoon. Park Song-hoon da 2. sezonda yine gördüğümüz isimlerden bir tanesiydi. Oyuncu olarak oyuna dahil olanlardan bir tanesiydi ve trans bir bireyi canlandırıyordu. Oradaki oyundan elde ettiği parayla da o cinsiyet değiştirme sürecini tamamlayacaktı falan. Dizide öyle açıklıyordu durumu. Ve onun skandalı diyebileceğimiz şey de aslında yakın bir zamanda Squid Game yayınlandıktan kısa bir süre sonra yaşandı. Çok saçma sapan bir olaya karışmış. Şimdi ondan bahsedeceğim size. 30 Aralık 2024 tarihinde Park Song-hoon Squid Game'in Japonca yetişkin parodisi olan Skirt Game diye bir filmin kapak görselini paylaşıyor. Ve bu görselde Squid Game karakterlerinden esinlenen yetişkin aktrisler uygunsuz bir ortamda yer alıyorlar. Hatta kullanıcılara göre bu parodide kadınlara kötü kötü cinsel içerikli şeyler yaparak onların ölümüne yol açıyorlar. Ve bu kadar çirkin bir şeyi, çirkin bir görseli paylaşmış olduğu için de insanlar şok geçirdiler. Bundan kısa bir süre sonra tabii ki de Park Song-hoon o görseli hemen kaldırdı. Fakat ekran görüntüsü çoktan internete düşmüştü. İnsanların eline çoktan düşmüş olduğu için büyük bir tepkiyle karşılaştı. Ve bu kapak görselini paylaştığı tarih de çok büyük sıkıntı. Dedim ya Park Song-hoon 30 Aralık'ta paylaştı diye. 29 Aralık'ta hemen bir gün öncesinde de hepimizi çok üzen trajik Jeju uçak kazası yaşanmış. O arka arkaya uçak kazaları olmuştu ya, çok can sıkıcıydı. İşte Azerbaycan'da oldu, Jeju'da oldu, sonra Kanada'da mı bir yerde daha oldu falan, çok kötü, bir sürü insan hayatını kaybetti. Jeju'daki uçak kazası da bundan bir gün önce yaşanmış ve olaydan hemen sonra zaten 7 günlük bir yas ilan ediyorlar. Hani insanlar da diyorlar ki böyle bir dönemde böyle bir görseli nasıl bir mantıkla paylaşmış olabilirsin? Hiçbir açıklaman, hiçbir bahanen yok. Fakat sonrasında tabii ki de konuyla alakalı
oyuncunun şirketi açıklama yaptı. 2 tane açıklama yaptı. İkisi de birbirinden bir tık farklı olduğu için insanlar da buna daha fazla tepki gösterdiler. Açıklamalarını söyleyeyim hemen. Oyuncu yanlışlıkla yanlış düğmeye basarak doğrudan mesajdan aldığı bir görüntüyü paylaştı. Bu koşullar altında böyle bir hata yaptığı için çok üzgün ve bunun bir daha olmaması için özellikle dikkatli olacağına söz veriyor. Birinin mesajda gönderdiğini ve o mesajdaki görseli yanlışlıkla paylaştığını söylüyorlar. Sonra tepkiler yine dinmiyor tabii ki de, yoğunlaşmaya devam ediyor ve ajans çıkıp bir açıklama daha yapıyor. O açıklamada da şunu söylüyorlar. DM aracılığıyla Instagram'dan gelmiş o fotoğraf kendisine ve Park Song-hoon bunun çok sorunlu olduğunu düşünmüş. Aslında bu görseli Squid Game ile ilgili uygunsuz içerik olarak işaretlemek amacıyla yönetime bildirmek için indirmişti. Onun yer almış olduğu bir proje hakkında böyle garip şeyler dolaşmasının sorun olduğunu düşündü. O yüzden aslında amacı bunu menajerine göndermekti. Fakat ona gönderecekken yanlışlıkla Instagram'da paylaştı diyorlar. Tabii ki hayranların siniri, öfkesi dinmiyor. Bu konuda öfkelerini, hayal kırıklıklarını ifade etmeye devam ediyorlar. Oyuncuyu kadın düşmanı olmakla suçluyorlar. Biraz da böyle açıklamalardaki küçük farklılıkların da sıkıntılı olduğunu söylüyorlar burada. Hani öncesinde dedi ya, DM'den mesaj olarak geldi, onu gönderdi, direkt göndermek isterken paylaştı yanlışlıkla. Bir yandan da diyor ki işte telefonuna indirdi, menajerine göndermek için indirdi onu da. Gönderecekken yanlışlıkla paylaştı diye böyle küçük bir fark da olsa böyle bir açıklama farklılığı olduğu için insanların da tepkisi büyük oldu haliyle. Ya ama bir taraftan baktığımda da hele bir de bu kadar büyük bir uçak kazasının yaşandığı bir dönemde böyle bir görseli paylaşmak için çok affedersiniz ama geri zekalı olmak gerekiyor. Yani bunu 10 yaşındaki çocuğa sorsanız paylaşılmaması gerektiğini, böyle bir şey yapılmaması gerektiğini söyler. Bence de yanlışlıkla paylaşmıştır zaten, orası kesin. Bilinçli bir şekilde paylaşacağını hiç düşünmüyorum. Ama neden öyle bir görsel onun storiesinde ya da onun telefonunda? O da aslında açıklamaları mantıklı ama işte bir tık farklılık yaşanmış olunca insanlar o detaylara bakarak siz ilkinde böyle dediniz, sonra böyle dediniz, niye farklı oldu falan diye büyük tepkiler gösterdiler. Yani aslında burada diğerleriyle karşılaştırdığında en masumu buydu. Saçma sapan bir hataysa tabii ki eğer. Hatanın kurbanı oldu. Yani işin özü arkadaşlar, Squid Game'in 2. sezon oyuncularının bir kısmının büyük sorunları var. Bu arada size diziyle alakalı bir dedikodu vereceğim. Bunu da şans eseri internette gezinirken buldum. Bir kaptanımız vardı ya hani, Wi Ha-jun'la takılıyordu sürekli, o Dae-sun'un canlandırdığı kaptan. Bir de içeride bir tane şaman ablamız vardı. Herkese saçma sapan konuşuyordu, milleti geriyordu falan. Hatta Park Sung-hoon onu bir oyunda çat çut tokatlamıştı 2 tane. O şaman ablayla bizim kaptan meğersem eski sevgiliymişler. Ve sonrasında da yıllar sonra bir dizide bir araya geldiler diye vermişler haberi. Fakat tabii ki de bir araya gelmediler. Yani en azından mekansal olarak baktığımızda çekimler sırasında bir araya gelmelerinin imkanı yok. Birisi içeride sadece, bir tanesi dışarıda. Mekansal olarak yan yana gelmemiş olsalar da en azından galalarda, tanıtımlarda falan aynı ortamda bulunmak zorunda kalmışlardır muhtemelen. Böyle de saçma sapan küçücük bir dedikodu vermiş oldum size. Ve bu sayede Squid Game oyuncularının yaşamış oldukları, yaşatmış oldukları skandalları, sorunları da sizinle paylaşmış oldum. Bazılarını gerçekten sorguladım ama. Neden mesela bunu almış? Neden bunu seçmişler? Neden bu karakteri bu adama vermişler? Yani özellikle mesela Song Yung Chang dediğim adam, yaptığının hiçbir tutarlı yanı yok. Hiçbir olur yanı yok. 42 yaşında, affedersin, eşek kadar adamsın. 16 yaşında bir çocukla nasıl bir midesizlik bu? Nasıl bir sapkınlık, sapıklık bu bilmiyorum. Benim kafam almıyor böyle şeyleri. Ve gerçekten suçlamaların sonuçlarına baktığımda da ayrı bir sinirleniyorum. Yani bu adam bu suç için sadece 1 ay falan yatmış hapiste. Hep diyoruz ya, Türkiye'de adalet yok, Türkiye'de adalet yok. Evet yok, bizde de yok. Ama dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani ben adalet sistemini, o terimi ciddi manada mağduru koruyan, suçluyu dibine kadar cezalandıran bir sistem nerede var inanın bilmiyorum. Hangi ülke sapasağlam böyle hakikaten hatasız, doğru düzgün cezalandırıyor suçluları, mağdurların yanında duruyor bilmiyorum. Bununla bağlantılı Brothers Home diye bir konu var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Squid Game acaba gerçek bir hikayeden mi yapıldı gibi bir şeyler çıktı. Onun videosunu da yapacağım inşallah. Onda da ne yazık ki korkunç şeyler yaşanmış ve onu araştırırken de aynı şeyi düşündüm. Yok yani, bütün her yerde garip bir şekilde mağdur daha kötü duruma düşürülüyor. Suçlu bir şekilde yaptığı suçtan sıyrılmayı başarıyor. Bilmiyorum, bu da benim hiçbir zaman içimi soğutmuyor.
çalışmayacak da bu insanlar, bu pislikler, insan bile demeye dilimin varmadığı yaratıklar hak ettikleri cezaya almadıkları sürece de bence bu sahip olduğumuz sistemlerde hiçbir işe yaramayacak. Yaramıyor da zaten ama işte o süreçlerde de o haksızlığa uğrayan insanlar yaşadıklarıyla kalıyorlar. Ne yazık ki bunların karşılığında da insanlar ceza almıyorlar. Garip bir şey. Yani bu konuda konuşursam beni susturmanız çok zor olacak. O yüzden çok fazla girmek istemiyorum. Keşke bu isimlerin en azından özellikle şu adamı bu diziye almasalardı. Yani bana kalırsa bu herifi direkt aforoz etmeleri gerekiyor ülkeden. Bu tür suçlar işleyen insanların suratını dahi göstermemeleri gerekiyor ki aslında 4 büyük kanaldan da red yemiş bir adam kendisi. KBS, NBC ve SBS'ten. Bunu keşke hepsi yapabilseydi. Bana kalırsa bu arada Lee Jong-jae de çok sıkıntılı bir adammış. Lee Byung-hun da çok sıkıntılı bir adammış falan. Yani Lee Byung-hun'u zaten dedim ya, nasıl başarıyorsa, nasıl bir güç varsa adamın elinde. Adam sendelemiyor ya. Yıkılmıyor adam. Yani bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama bir yandan bakıyorsunuz çok daha basit hatalar yaptılar diye sektörden gönderilen ve bir daha suratını dahi görmediğimiz onlarca insan var. Bir yandan bakıyorsun dünyanın şu anda en popüler olan dizilerinden bir tanesinde oynayabiliyorlar. Bu konuda konuşursam susmam çok zor. Bu videoyu da kapatamayız kısa bir süre zarfında. Bayağı bir saati falan bulması gerekiyor yani ben anlatırsam. O yüzden yeterli bence bu kadar. Geri kalanları da daha fazla isyanı da Brothers Home videosunda yaparım inşallah. Çünkü onda da beni çok sinirlendiren şeyler oldu. Onu da en kısa zamanda çekmeyi düşünüyorum inşallah. Yazısını falan toparladım. Daha böyle elini yüzünü düzgün bir hale getirmeye çalışıyorum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanlarını da vermeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.